Köyüm köyüm, güzel köyüm, benim için altın köyüm. Bağım bahçen yeşil köyüm, toprak ile taşın köyüm. Geçen gitmiş memleketten haz duyanım ben görmekten. Farkın yoktur bir cennetten, aklım her gün sende köyüm. Scarfına gidin o pişmeyi. Sofrayı kaldır o zaman. Çay bitti. Bitti mi çay? Çay da bitti kahve de. Öyle bir şeyler annem geçiyor zaman. Nó hala yemiyor mu? Yemekten yemiyor mu? Ona buraya ettik, burada ahirete geliyor. Buranın suyu biraz daha soğuk bunlar böyle. Bana bırak. Ama sıcaklı olmasa daha güzel. Biraz sıkıcı bir yandan da. İşler olduğu sürece sıkıntı yok da işler bittikten sonra insan daralıyor köyde. Ben kendi adıma daralıyorum burada artık. Geliyorum ben de atışmaya orada mı oturacağım? Sen de yerine at.
Senin yengen orada bir yerde de ne diyeyim. Yeniyor anne, buraya demez mi? Yani ilk zaman aklına ilk zamana geldiğimde ham oluyorum. O ara biçerken kollarım tükeniyor. Daha öyle falan. İşte zaman geçtikten sonra rahatlıyor. Daha şimdi biçtiğimde daha zor olduğu için daha çok zorlanıyorum da. Ama rahat ya biçmesi. Eskisi kadar zor değil mi? Hani ben kaç yaşında başladım ot biçmeye? Tırpan otmaya başladım. Tırpan benden uzun boyluydu. Küçüktüm işte. Dedem peşine gezinirdi. Eskiden heves ettim bu işlere. Artık hevesim kalmadı ya. Ot biçmeye falan. Ya burada benim bildiğim kadarıyla şu an bulunduğumuz yerde en fazla bir biz oluyoruz. Bir tane komşu var, bir tane de komşu. En fazla burada 3 komşu oluyor. Alt tarafta yine bir oluyor. Toplasan 4-5 komşu aktif olarak. Onun dışında adayımız yok. Eskiden de her şenlik olurdu. Burada olsun, köylerde olsun, yaylalarda olsun. Artık millet yaşlandıkça bazı kişiler vefat ediyorlar. Onlar çocuklar falan da köylerden artık gidiyorlar başka yerlere. Öyle oldukça da köydeki nüfus azalıyor. Kalanlar bu köyde yine yaşlı insanlar. Onu idare ediyorlar kendi kendilerine köyde. Onun dışında işte yazın işte bizim gibi tatile gelenler oluyor 2-3 aylığına. Onlar bir şenlik gitti buraları. Yine baharın, sonbahar, kış filan kimse olmuyor. Kışın mesela ara sıra geliyorum bir 15-20 günlük. O zaman mesela kimse olmuyor köylerde. Herkes şehirlere gitmiş oluyor. Tek tük insanlar oluyor buralarda. İki tane inekle bir şey var, tosun var, öküz. Bir yaşında bir de affedersin işte şey var, karakaçan, eşek. He, onlara bakalım da çıkalım yaylaya. Güzel de yine buraya gelir. Buradan işte bakalım Mehmet Pelit'i çağıracağız kamyonuna. Yanaşın alt tarafa sığırı koyalım içine. Buradan çünkü patika yoldan gitmez zor oluyor ya.
2-3 saat, 4 saat sürüyor buradan. Bir de sığır kaçmasın sağa sola, arabayla rahat gideriz. Ya. Soğukmuş. Hadi işleme geçiyor. Güzün de kalıyorlar da ot işte gördüğün gibi otu bir yerden biçip bir yerden yediriyorlar da. Aynı havadan içeride kaldığı için şöyle de. Onlar güzün işte 1. aylarda çıkıyorlar buraya ya. 1-2 ay kalıp gidiyorlar çalaya. Da işte şimdi de kaynanam öyle olunca bakalım bu sene belki de bize kalır bu iş. Sesi geliyor bir yerde. Hadi haberi şeyler. Sesleri geliyor. Hakiki tereyağı bu. Burada bir şey yok ya. Burada ancak peynir. Yani hayvansal ürünler, başka bir şey yok. Yani şu anda iş burada bu anda ot var, güzün olduğu bir şey yok. Boş. Güze yat aşağı. Aynen güzün burada otu yetirmek için. O da otu olan o. Yok şu anda sulaması yok. Bir şey de ekmiyorlar burada ya. Hiç herhangi bir şey ekmiyorlar. Ha ne de kapıda soğan, marul ekersen o başka bir şey yok yani. Ne gelen içme suyuyla su arıyor. Öyle patates herhangi bir şey ekmiyorlar burada yani. Öyle bir şey yok. Tabii kışın burada önceden bizde diyelim burada su yokmuş. Kayınpederim buradan ta aşağıki mahalle var ya. O mahallenin orada eşekler su taşımış bidonlarını. Buraya. Kışın da kar suyu yaparmışlar burada. Ya. Karı temiz alıyormuşlar, onu eritiyormuşlar, işte içmeye de, elbiseye de, bulaşığa da onu kullanıyormuşlar da şimdi su var işte ya, şimdi rahat. Su çekme daha gelir ha, makineye. Odun attık mı tabii? Çay soğuk. Bugün neydi, Sumbu'nun şeyi nasıl keyfi? Nasıl olacak? Yine var mı gözünde kaçmak? Dibekler, tuzlar var içinde. Eski malzeme çıkabilirsin. Eski tutaklar var, tutakları çıkabilirsin. Bağlan üstünde. Çiçekli sahanları. Yani yaşamın insanları gördüğünüz için. Bize dursan bakayım bu. Bize bana geleceğim. Geleceğim dedim. Burada eskiden zannedersem bir 15 tane varmış ya. Çin Şahman, Muammer, Mahmut. Ondan sonra Hocagül'ün Hüseyin diyorlar işte biber. Buralar. Tatın Salihki. Bitti abi. İnsanlar bitmiş ya. Eskiden cıvıl cıvıldı lan. Komşu şu anda Ali
Cömert var aşağıda mahallede. Bir tane işte Erkan köştü yukarı. Komşu burada şey ya, kuşlar baksana cıvıl cıvıl. Eskiden işte Murat amca köçeği, İbrahim amca köçeği parçalar. Eskiden öyleymiş. Ben de bilmiyorum. Hani çoğu eskiyi bilmiyorum da bir 30 seneyi biliyorum yani. Ne bileyim öyle şey nem yapsa yarın yapar. Yağmur yağacak bir şey olmaz. Biçmez bitse taşıması bir şey değil. Ya. Var yok taşıması, biçmesi işte. Bunlar mı yiyeceğim? Bunlar gelsin bu sefer desen yağmur vurdu. Batık Ayağı değil. oyna ağırdılar olsun. Ha ben lastikten giyip bak gene çocuk mezarı. Bir bağırdan çıkıyor işte otu biçiyordu. Biz normalde kaynamada yalnız kalıyordu. Biz sığırı götürüyordu boşuna da. O kişinin kolunu kırınca mecbur kaldık biz gelmeye buraya. Biz Artvin'de de işte geliyor Artvin'den köye. Yaz tatili yap geri git. Şimdi Artvin'e kesin dönüş yaptım bu senelerde ki. Muhammed eğer ki okulu gitmezse kesin dönüş yaptım köye. Burada yaklaşık 15 gün kalırım ya da 20 gün. Şimdi yaylaya çıkarız da güzün kalırım burada. Bir ay, 1,5 ay, 2 ay kalırım. Burada şey için kalırım öyle o yaylık var ya, otlar yayıltıyorlar. Yerlere yayıltıktan sonra ineriz aşağıya. Yeni yerleşim yerine de evler teslim edildi ya, oradan aldık evimizi. Orası rahat oldu ya. Benim için de gezmeye çok güzel oldu orası. Serbest. Yani burada gezemiyorum işte. Buranın sıkıntısı, gezme sıkıntısı var. Babamın şöyle yardımı var. İşte biz burada iş yaparken falan sobayı falan yakıyor evde. Çay mayı demliyor. Yemekler ısıtıyor. Biz de eve gittiğimizde bari yemeğimiz hazır olmuş oluyor. 4,5 sene önce falan bir felç geçirdi. Ondan sonra sol tarafta, sol kolu, sol bacağı falan çalışmıyor. Hiç yürümekte sıkıntı çekiyor. Yani eline fazla bir iş gelmiyor. Ancak ev işlerinde falan. Yani tek torun kaldım buna, dedemle eline. Her işe ben koştum. Dedem de yaşlandı, ben zaten koluklu. Çoğu ağır işte bana kalıyor. İşte üniversite sınavına girdim. Bakalım olursa işte başvurumu falan yaparım. Olmazsa da işte 2025'te askerliğim geliyor. Askerliği falan gideceğim. Onu aradan çıkaracağım. İtfaiyecilik önceliğim de. Yani eğer yüksek puan alırsam başka bölümleri tercih ederim. Şu anlık itfaiyecilik var aklımda. Yok yok. Şimdi bunlar horonmuyorum ki yarın yağmur yağacak büyük ihtimalle. Bunları buradan çıkartmak lazım. Kurumuşlar hepsi.
Dursun dursun. Nereye gidiyor? Bir adım yukarı çıkarmayı çay sayıyor o uççu. Bu da varmış burada. Nece esmez desene ben de bırakıyorum. Su içecek misin? Oraya at suyu bak şimdi. Çok tarafa boynuma gidecek. Kalkabilecek misin? Ayağa kalkar. Çuval ben mi alayım sen mi alacaksın? Ben alayım. Ben alayım. Sen gel. Öyle öyle. Sen rahat rahat gel. Evet. Haydi bakalım. Şimdi yokuşu hani. Götme ateş. Yine yukarısı rahattır buraya göre. Bana denceyle. Sence? Bence de. Hiç olmazsa orada inekleri yok. Sabah gidiyorlar bayrağı, akşam geliyorlar. Her akşam ben burada bunu yaparım. Annem ineklerle uğraşır. Yardım amaçlı ya. İşte geliyorum. İlk geldiğimde Altki köyde oluyormuş arada. Orada işte dutlar yarışmış oluyor. İşte onlar falan sallıyorum. İşte pekmez falan yapıyoruz. Eğer oradaki otluklar zamanı gelmişse biçimli. Onlar falan biçiyorum. İşte onlar kaldırıyorum biçtikten sonra. Eğer başka iş kalmadıysa işte oradan direkt yaylaya çıkıyoruz annem babam ben. Ondan sonra bir gün de geliyorum buraya. Dedemle inekler buradan yukarı geçiyoruz yaylaya. Şimdi buraya ilk dedemle nenem gelir. Annem işte biz ilk Altköy'e geldiğimizde nenem onlar buraya geliyorlar. Oraya bir şey aldıktan sonra. Nenem onlar işte gelince buraya dedemle beraber buranın işlerini yaparlardı. Ondan sonra biz de yaylaya çıkınca ben gelirdim. Dedemle beraber onları yukarı çıkartırdık. Sonra koçnan işini hallediyoruz. İşte ondan sonra benim pek işim kalmıyor koçnalda otlukla işten sonra. İşte arada ormana falan gidiyorum. Ağaç maç kesilmişti. Bizim eşekle gidip onlara getiriyoruz. Arada bir sırada kafa dinlemek için Artvin'e kaçıyorum.
Gözler doldu ya. Tek bakalım. Ben gene tırpan demeyi unuttum bak. Sabahtan dolaştım. Yani isteyerek de geliyorum. Ara sıra geziyorum burada. Mesela bıkıyorum köyde iş yapmaktan. Ama işte bir sene de köye gelmesem darlanırım. Ne kadar da sevmesem burada iş yapmayı. Bir sene köye gelmesem darlanırım artık. Burada insan kafayı dinliyor, şey yapıyor filan. Şimdi mesela köyde yaşarken başka şehire giden insanlar buraları izliyorlar. Diyorlar keşke zamanı falan olsa köylere falan gelsek yine bir köy havası iyi geliyor insana. Okuyacağım hadi. Ondan öyle. Okuyacak mı bu? Evet. Okuyacağım. Şaşama? Yok mu şaşama? Ay anne çuvalda telefon. Hiç aklına gelmiyor ya. Telefonu getirdim. O da iyi giderse heyecanlı.